Merhaba, iyi günler. Dün Trump'a karşı İslam Dünyası ve Türkiye Niye Sessiz diye bir yayın yapmıştım burada ve o yayının ardından yayının sonunda Türkiye için karamsar olduğumu ve bunu bir sonraki gün bir yayınla duyuracağım, anlatacağımı söylemiştim. O yayın bu yayın. Başlıkta gördüğünüz gibi yaklaşmakta olan büyük bir Selefi cihatçı dalganın yaklaşmakta olduğunu düşünüyorum. Baştan ancak şunu söyleyeyim. Birincisi, bu tür şeylere, bu tür değerlendirmelere yapmak felaket tellallığı değil. Tam tersine biz gazetecilerin görevi düşündüklerimizi özgürce, olabildiğince özgürce açıklayarak ileriye yönelik bir takım öngörülerimizi, tahminlerimizi dile getirerek öncelikle kamuoyunu, toplumu, bireyleri, yurttaşları, ardından eğer kendileri tenezzül ederse ülkeyi yönetenleri bir şekilde bu konuda kendi birikimimizle, yorumlarımızla yardımcı olmak. Yoksa bu bir şu ya da bu şekilde bir propaganda vesaire değil, hiçbir zaman değil. Gazetecilik hayatımın değişik dönemlerinde özellikle El-Kaide, 11 Eylül saldırısı öncesi ve sonrasında söylediğim birçok şeyde genellikle bu tür tepkilerle karşılaşmıştım. Mesela 15-20 Kasım saldırılarından önce, El-Kaide'nin saldırılarından önce Türkiye'de El-Kaide'nin saldırı yapmasının çok yüksek ihtimal olduğunu söylediğimde insanlar 1 Mart tezkeresiyle zaten Türkiye savaşa karşı tavır almış bir ülkeye neden bunu yapsın, bunun mantığı yok falan gibi gerekçeler ileri sürmüşlerdi. Ama daha sonra 4 tane büyük saldırıya tanık olduk. Bugün de bu öngörümün doğru çıkacağını, yani böyle bir iddiam yok. Sonuçta bir kahin değiliz, falcı değiliz. Bir de şunun özellikle altını çizeyim, herhangi bir somut bir şeye dayanarak, herhangi bir istihbarat bilgisine vesaireye dayanarak konuşuyor değilim. Zaten bilenler bilir, o tür bir gazeteci değilim. Yani birilerinin fısıldadıklarıyla konuşuyor değilim. Tamamen bir akıl yürütmeyle, olayları tahlil ederek ve geçmişteki birikimlerimle bugün yaşananları yoğurarak kendimce bir takım çıkarımlarda bulunuyorum ve açıkçası söyleyeyim çok karamsarım. Evet, gerçekten karamsarım. Çünkü dünya ve Türkiye ve bölge çok kötü bir yere doğru gidiyor. Hepsi birbirini besliyor aslında. Ama bundan Türkiye'nin hızlı bir şekilde ve kötü bir şekilde etkilenmemesi ancak bir takım şeyleri önceden görüp buna yönelik olarak bir takım tedbirlerin alınmasıyla mümkün. Bu tedbirleri alacak olan da öncelikle vatandaşlardır. Yani devlet şunu yapsın, bunu yapsın gibi bir şey söylemeye alemi yok. Öncelikle toplumun bir takım konularda duyarlı olması ve buna göre kendini yeniden tanımlaması belki de gerekebilir. Şimdi Trump'ın seçilmesi çok önemli oldu. Tüm dünya için çok önemli oldu ve çok kötü oldu. Bu Trump'tan önceki dönemin, Obama döneminin çok parlak olduğu anlamına gelmiyor. Ama bugün Trump eleştirileri yapıldığı zaman, Trump'ın daha gelir gelmez attığı adımları eleştirmeye kalkanlara yönelik olarak söylenen, Obama'da şöyleydi, böyleydi falan gibi şeyler var. Hatta şunu da söyleyenler var, en azından bu açıkça söylüyor, ötekisi çaktırmadan yapıyor gibi. Bunlar çok değeri olmayan değerlendirmeler. Onu özellikle vurgulayayım. Trump, dünkü yayında da söylediğim gibi çok ciddi bir şekilde medeniyetler çatışmasını tahrik eden çıkışlar yapıyor ve yapmaya devam edecek anlaşıldığı kadarıyla. Ve bunu tabii dünyanın herhangi bir köşesindeki bir ülkenin lideri olarak yapsaydı çok da fazla umursamayabilirdik. Ama dünyanın en önemli gücü olan Amerika Birleşik Devletleri'nde başında olan birisi olarak bunu yapıyor ve 7 Müslüman ülkeye getirdiği vize yasağı aslında resmen Müslümanlara karşı, İslam dünyasına ama Müslümanlara ve İslam dinine karşı bir savaş ilanıdır. Bunu insanlar böyle görmek istemiyorlar. Çünkü bunu bir savaş ilanı olarak kabul ettikleri takdirde buna bir cevap vermeleri lazım.
Ama bu cevabı verecek güçleri olmadığı ve cesaretleri de olmadığı için bunun bir savaş ilanı olarak görmüyorlar. Bu önemli bir nokta. Ama şunu özellikle altını çizmek lazım. Onun bu çıkışını savaş ilanı olarak gören ve ona cevap verme iddiasıyla silahlarını kuşanan ya da var olan silahlarını daha fazla kullanmaya meyleden, özellikle de şiddeti, terör saldırılarını arttırmayı düşünen yapılar var ki bunların en popüleri zaten şu an itibariyle IŞİD, bir diğeri El-Kaide. Şimdi Trump'ın bu son uygulamalarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Batı dünyasında kendisine yönelik eleştirilerin büyük bir çoğunluğu bu tür çıkışların radikal İslamcılığı ve terörist hareketleri, faaliyetleri arttıracağı, yani terörizme karşı mücadele iddiasıyla atılan bu adımları tam tersine terörizmi daha da arttıracağını söylüyorlar ki doğru. Bu konuda özellikle uzman kişilerin söyledikleri, hani siyasetçileri bir kenara bırakalım. Mesela bir intihar bombacıları üzerinde çok eskiden beri çalışmaları olan Chicago Üniversitesi'nden Robert Pape'in bir yazısını okudum. O çok net bir şekilde şunu söylüyor. Üzerinde çalışma yaptığımız vakaların büyük bir kısmında en temel motivasyon Batı'nın, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve kısmen İsrail'in Müslümanlara reva gördüğü muamele, yani intihar bombacılarını motive eden husus olarak bunu söylüyor. Bunun zaten var olan bir Batı karşıtlığı, Amerikan karşıtlığı ama genel olarak Batı karşıtlığı giderek tırmanacak. Ama korkuyla beraber tırmanacak ve IŞİD gibi, El-Kaide gibi örgütlerin ve yeni örgütlerin ya da eski örgütlerin insanlara ulaşması bir kere daha kolay olacak. Bu çok net bir şekilde ortada duruyor ve Trump belli ki bunu iyice tırmandıracak. Kanada'da Quebec şehrinde yapılan, camiye yapılan saldırıda gördüğümüz gibi Müslümanlara yönelik, sıradan Müslümanlara yönelik bu tür ırkçı, ayrımcı saldırıların, terör saldırılarının artma potansiyeli de çok fazla var ve bu da tabii ki ciddi bir şekilde radikal yapıları, Selefi cihatçı olarak adlandırdığımız ya da yeni Selefi olarak adlandırdığımız grupların gerçekten kelimenin gerçek anlamıyla ekmeğine yağ sürecek. Şimdi bu tek başına zaten var olan durumun, kötü durumun daha da kötüleşmesi için yeterli bir şey. Ama bunun ötesi var. Yine küreselden biraz bölgesele doğru gelelim. Yine Trump, IŞİD'e karşı mücadeleyi her şeyin önüne koyduğunu söylüyor ki ben çok inanmıyorum şahsen. Yani çok da fazla IŞİD'in, çok da fazla Trump ve onun gibi düşünen insanların umurunda olduğunu sanmıyorum. Yani şöyle sanmıyorum. Orta Doğu'da, Irak'ta, Suriye'de var olan bir IŞİD'den çok fazla rahatsız olmayacaklardır. Ama IŞİD'in Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e, New York'a, Washington'a, Chicago'ya saldırmasından rahatsız olacaklardır. Yani IŞİD gibi yapıları İslam coğrafyasının içerisinde bir tecrit olması halinde çok da fazla umursayacaklarını sanmıyorum. Ama IŞİD ve El-Kaide başından itibaren Batı'ya da yönelik saldırılar yaptıkları için, hatta El-Kaide esas olarak Batı'ya karşı saldırıları yaptığı için ki 11 Eylül bunun en önemli örneğidir. Dolayısıyla onları kaynağında kurutmak gibi bir yaklaşıma sahip ve bu konuda da ilk günden itibaren, seçim öncesinde de bunu söylüyordu, ilk günden itibaren de çok sert bir takım yöntemlere başvuracağı söyleniyor. Bunun anlamı şudur, şu ana kadar Suriye'de ve Irak'ta IŞİD'e karşı yapılan operasyonların, harekatların en önemli özelliği IŞİD'in buralarda sivil halkla iç içe olması, mesela Rakka'da, mesela Musul'da olduğu gibi sivil halkla iç içe olması nedeniyle IŞİD'in buralardan temizlenmesi çok uzun süren operasyonlar gerektiriyor. Ama anlaşıldığı kadarıyla Trump bunu hızlı bir şekilde yapmanın yollarını deneyecek ve bu yollarda tabii ki Irak'ta ve Suriye'de IŞİD'e karşı yapıldığı söylenen bir takım harekatlarda, özellikle hava harekatlarında çok sayıda sivilin katledilmesi olacak ve bu da demin söylediğim Batı Müslümanlara saldırıyor, Batı Müslümanları katlediyor argümanının çok güçlü bir şekilde artmasına yol açacak. Yani
Orada, Irak'ta, Suriye'de, Rakka'da ya da Musul'da IŞİD temizlenebilir. IŞİD'le beraber ama çok sayıda insan da hayatını kaybedebilir. Ama bu bölgede radikal İslamcı duyarlılığı ya da hassasiyeti ortadan kaldırmayacak. Hatta tam tersine daha da kızıştırabilir ve IŞİD yok olsa bile yerine yeni bir takım örgütler çıkabilir ve bunlar da IŞİD'den daha sert olabilir. Yani şunu akılda tutmak lazım. 11 Eylül gibi olaylar yaşadık. IŞİD'in videolarını yayınladığı vahşetleri gördük. Hiçbir zaman devletler, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, birileri onların canını acıtacak yolları bulabiliyorlar. Paris saldırıları, Brüksel saldırısı bunların örnekleridir. Dolayısıyla ne kadar kapatmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bir yerlerden bunların cevapları gelecektir. Bu anlamda tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne dönecek olursak bir not daha altını çizmek istiyorum. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne girmek isteyen Müslümanlara yönelik bir uygulama var. Ama Trump herhalde bir aşamadan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Müslümanlara yönelik de bir takım şeyler yapmak isteyecektir. Bu da aynı şekilde çok ciddi bir şekilde bu radikal grupların güçlenmesine yol açacaktır. En azından üzerinde yükseldikleri ideolojik zeminin çok daha güçlenmesine yol açacaktır. Şimdi tekrar bölgeye gelecek olursak, şu anda IŞİD'e yönelik olarak çok ciddi operasyonlar sürüyor. Yeni yeni ittifaklar kuruluyor. Suriye'de Türkiye, Rusya ve İran'la ve hatta dolaylı da olsa Şam yönetimiyle ittifaka gidiyor ve burada ittifakın değişik bir takım ayakları var ama en önemli ayaklarından birisinin IŞİD'i tasfiye etmek olduğunu biliyoruz. Öte yandan zaten uluslararası koalisyonun da Suriye'de IŞİD'e yönelik bir operasyonları var. Diğer yandan Irak'ta çok büyük bir Musul operasyonu sürüyor. Adım adım gidiyor ve kuzeyden peşmergeler, aşağıdan Irak ordusu ve Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle. Şimdi IŞİD teritoryal olarak kendi ilan ettiği halifeliğin alanlarını zaten kaybediyordu ve iyice kaybedebilir. Şimdi bu kayıp, IŞİD'e indirilen darbeler sonuç olarak eninde sonunda savaşın bölgeye iyice yayılmasına neden olacaktır. Ve bu bölge derken de tabii ki bir yanda Ürdün'ü, Lübnan'ı kısmen ama esas olarak Türkiye'yi kastediyorum. Bu savaşın, IŞİD'in orada Irak'ta ve Suriye'de yaşadıklarından sonra ve yaşayacaklarından sonra kendi kendini feshetmesini, lağvetmesini bekleyemeyiz. Afganistan'da mesela görüyoruz, ilk başta Pakistan destekli yürüyen cihat, daha sonra değişik aşamalardan geçtikten sonra Pakistan'ı da çok ciddi bir şekilde destabilize etmeye başladı. Hem Taliban hem El-Kaide ve diğer radikal örgütler belli bir aşamadan sonra Pakistan'da da çok kanlı saldırılara imza attılar. Zaten Türkiye bunun örneklerini yaşadı. Bunları tekrar uzun uzun hatırlatmaya gerek yok. Katliamları yaşadık. Kürtlere yönelik olanları var, sol gruplara yönelik olanları var, turizme yönelik olanları var ve en sonda yılbaşı gecesi yaşanan saldırı var, Reyna saldırısı var. Arada bir yerde IŞİD'le doğrudan alakası olmasa da Allah söyletti, Rus Büyükelçisi'nin Ankara'da herkesin gözü önünde katledilmesi olayı var. Bütün bunların hepsini yaşamış bir ülkeyiz ve Suriye'de ve Irak'ta sıkışmakta olan radikal yapıların pekala Türkiye'ye sirayet etmelerini kesinlikle, zaten sirayet etme değil, zaten Türkiye'deler. Zaten istedikleri eylemleri hepsini olmasa bile birçoğunu yapabiliyorlar ve Türkiye'nin dengelerini kolaylıkla değiştirebiliyorlar. Irak ve Suriye'deki basınçla beraber bunların çok ciddi bir şekilde Türkiye'ye yöneleceklerini düşünüyorum, buna inanıyorum. Bunun bir nedeni burada gördükleri basınçtır, bölgeseldir. Bir diğer nedeni
Türkiye'nin zaten Irak'tan ve Suriye'den, Afganistan'dan şu ana kadarki cihat alanı olarak görülen ülkelerin hepsinden daha cazip bir ülke olduğunu kabul etmek lazım. Eğer siz küresel iddialı bir İslamcı bir şiddet temelli bir örgütlenmeyseniz, eğer böyle bir iddianız varsa, tüm dünyaya kendinizi gösterme iddianız varsa, olabildiğince büyük ülkeleri, mesela bir Mısır'ı, mesela bir Türkiye'yi gözünüze kestirmeniz gerekir. Şu anda Mısır'da ve Türkiye'de bir Libya'ya göre, bir Irak'a, Suriye'ye göre bu hareketler, Selefi cihatçı hareketler daha az etkili oluyor olabilirler. Ama bu ülkelerin sırası, ki yavaş yavaş Mısır'da da bunun işaretlerini görüyoruz, bu ülkelerin sırası geliyor, gelmekte, yaklaşmakta olan işte tam da bu. Bir yandan Trump'ın iyice elverişli kılmakta olduğu bir ideolojik politik zemin, bir diğer yandan bölgede, Irak'ta ve Suriye'de yaşanan, yenilen darbeler ve yaşanan tıkanıklıklar, askeri tıkanıklıklar ve bir diğer yandan da bütün bu yenilen darbelere rağmen yeni Trump'la beraber başlayan dönemde Selefi cihatçı ideolojinin ve hareketlerin önünün iyice açılmış olmasının verdiği cesaretle daha büyük iddialara yönelme arayışı, ki Türkiye bunlardan birisi. Ve burada bakıyoruz nasıl bir ülkeyle karşı karşıyayız. Selefi cihatçı hareketler, mesela IŞİD nasıl bir ülkeyle karşı karşıya? Kutuplaşmış bir ülke, kutupların birbirlerine güvenmediği bir ülke, herkesin birbirini çok sert bir şekilde suçladığı, ihanetle vesaireyle suçladığı bir ülke ve zaten yaşanan bir takım irili ufaklı, küçük çaplı gerginlikler, çatışmalar vesaireler ve demokrasiden, çoğulculuktan uzaklaşan, iyice uzaklaşan ve bir zamanlar İslam dünyasının iyi örneği olarak gösterilirken şimdi kötü örneği olarak gösterilen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ve burada çok sayıda fay hattı var. Bu fay hatlarından birisi yaşam tarzı olarak söylenebilir ki Reyna olayı bunun bir örneğiydi. Yani bir muhafazakarlar ve daha laikliğe yakın seküler hayat tarzı. Bir diğeri etnik, yani Kürt sorunu etrafında yaşanan, ki Türkiye'ye esas damgasını basan olay bu. Ve çözümden her geçen gün daha da uzaklaşan bir ülke Türkiye. Ve IŞİD de şu ana kadarki Türkiye'de yaptıklarıyla Kürt meselesinin doğurduğu kriz alanlarından yararlanmayı çok iyi bildiğini görüyoruz. Bir diğer mesele de mezhep meselesi, ki şu ana kadar çok fazla gündeme gelmedi çok şükür, ama IŞİD'in, El-Kaide'nin ama özellikle IŞİD'in bölgede en çok kullandığı, en rahat kullandığı olaylardan birisi. Bütün bunları üzerine Türkiye'deki ekonomik sorunları, siyasi belirsizlikleri eklediğimiz zaman şu konjonktürde Türkiye, IŞİD başta olmak üzere Selefi cihatçı akımlar için çok elverişli bir alana dönüşmüş durumda. Bu yapıların hepsinin Türkiye'de, özellikle IŞİD'in ve kısmen de El-Kaide'nin çok güçlü ağları var. Bütün operasyonlara vesairelere rağmen bu ağlar çok öteden beri atıldı, tolere edildi. Suriye İç Savaşı nedeniyle tolere edildi. Şimdi birçok noktada iş işten geçmiş bir noktada ve bir diğer önemli husus, Türkiye'de İslami hareketin yaşadığı kriz, ki ben buna iflas diyorum. İflas, yani bu mainstream, ana akım İslami hareket, Milli Görüş Hareketi, şu anda AK Parti ile devam eden ama Saadet Partisi'ni de içeren ve cemaatler, bütün bunların yaşadığı çok büyük bir kriz var. Bu krizin birçok ayağı var, uzun uzun tekrarlamaya gerek yok. Ama Gülen cemaati ile AKP iktidarı arasında yaşanan savaş zaten Türkiye'deki İslami cemaatlerin ve İslami hareketin hepsinin etrafındaki efsunu, dokunulmazlığı ortadan kaldırdı. Çok şeyi değiştirdi. Henüz bu çok net gözükmese bile çok şeyi değiştirdi. Ve buna bağlı olarak İslami hareketin başarısızlığıyla beraber iktidarda kalıyor olması tek başına bir başarı anlamında değildir. Sadece
iktidarı muhafaza etmeye endekslenmiş bir hareket olarak sürekli iflasını ertelemeye çalışan bir hareket benim gözümde. Bu hareketin özellikle son dönemde yaşadığı müthiş bir lümpenleşme ve trolleşme var. Bunu zamanında Olivier Roy lümpen İslamcılık olarak tanımlamıştı. Bir zamanlar sadece Akit Gazetesi vesaire bunu yapardı. Şimdi en güvendiğimiz, en entelektüel bildiğimiz insanların da, serin kanlı insanların da buna doğru meylettiğini, bayağı bir benimsediklerini görüyoruz. Daha acayibi, İslamcılıkla alakası olmayan bir takım insanların, bir takım trollvari insanların, lümpen insanların İslami hareketin ya da siyasi iktidarın içerisinde çok önemli yerlere geldiklerini görüyoruz ve şu anda uzun bir süredir Türkiye'de fikirler, derinlikli düşünceler, tahliller, analizler, vicdana dayalı, adalet arayışına dayalı bir takım tartışmalar yok. Bunun yerine iktidarı muhafazaya yönelik olarak yapılan agresif, saldırgan bir yüzeysel ve çok önemli yalanın çok gündemde olduğu, tam bu anlamda post-truth denen çağı Türkiye çoktan beri yaşıyor. Gezi döneminde yaşanan büyük yalanları hatırlayın. Bunların hepsi post-truth denen hakikat sonrası dönemin Türkiye'deki ilk işaretleriydi. Söylenen yalanlar ve bunlara doğru olmadığını bilmelerine rağmen inanan insanlar ve Türkiye'deki İslami hareketin tabanında çok ciddi bir şekilde bir aşınma yarattı. Bir içinin boşalmasına yol açtı. Bu çok kötü bir şey ve bu içinin boşalmasına yol açması Türkiye'de Selefi cihatçı hareketlere çok elverişli bir insan kaynağı sunuyor. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. İslami hareketin Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bir şekilde başını çektiği bariz olan ama hemen hemen her cemaatin bir şekilde içinde yer aldığı bu hareket son dönemde gösterdiği performansla kendini sistemin merkezine dindarları sistemin merkezine taşıma iddiasını gerçekleştirdikten sonra sistemin deki iktidarı diğer kesimlerle paylaşmama uğruna çoğulculuktan uzak durmak adına iktidarı koruma yolunda atılan adımlar Türkiye'deki İslami hareketi ve İslamcı düşünceyi ve dolayısıyla tabanı çok ciddi bir şekilde dejenere etti. Bu dejenerasyon sonuçta Selefi cihatçı akımlara çok elverişli bir zemin sunuyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde yani küresel olan özellikle Trump, diyelim ki Trump'ı kim dengeleyebilir? Diyelim ki Rusya ya da Çin. Rusya ya da Çin'in her birinin de kendi işlerinde zaten İslam'la ve Müslümanlarla sorunları olduğu için onların bu konuda en azından İslam'a karşı nasıl, Müslümanlara karşı nasıl tavır almak gerekir noktasında Trump'la çok fazla sıkıntı yaşayacaklarını söyleyemeyiz. Avrupa Birliği de bakıyoruz ki Avrupa Birliği zaten çok ciddi bir kriz içerisinde ve Avrupa'nın içerisinde de çok ciddi bir şekilde İslam karşıtı hareketler çok önemli ölçüde güç kazanıyorlar. Böyle bir kötü bir tablo var. Şimdi küresel olan bu, bölgesel olan da iç savaşlar sürüyor. IŞİD'e ve diğer radikal gruplara yönelik baskılar olmakla beraber hiç kimse bu hareketlerin oralarda yok olacağını iddia edemiyor. Bu hareketlerin etkileri kırılabilir deniyor ve bu hareketlerin, bu grupların kendine çıkış yolları arayabilecekleri düşünülüyor. Ve bu anlamda Türkiye bir önde gelen bir seçenek olarak ortada duruyor ve Türkiye kendi ayakları üzerinde durma konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşayan, kendi içerisinde çok ciddi gerilimler yaşayan, çatışmalar yaşayan ve IŞİD'e süreç içerisinde IŞİD ve benzeri yapılara çok elverişli, onların insan kadro devşirmesine çok elverişli bir kültürel, ideolojik alan yaratmış olan bir ülke. Dolayısıyla yaklaşmakta olan çok büyük bir Selefi cihatçı dalga var. Bu dalga bana göre Türkiye'yi, bu gidişle Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde tehdit edecek.
Ne kadar zaman alır bilmiyorum. Bu bağlamda referandumla ilgili de bir şey söylememe izin verin. Numan Kurtulmuş bir yerde sonradan düzeltmeye çalıştı. Evet derseniz terör hallolur dedi. Ben Türkiye'nin referandum sonuçlarının bu bahsettiğim dalgaya herhangi bir etkisi olacağını sanmıyorum. Yani dalganın savuşturulmasında evet de çıksa, hayır da çıksa bu dalganın gelmesi mukadder. Tabii ki evet ve hayır seçeneklerinde dalganın zamanlaması vesairesi etkisi değişebilir. Bu çok daha ayrı bir tartışmanın konusu. Ama referandum sonucu ne olursa olsun referandum Türkiye'nin kapısındaki bu yakın tehlike için hiçbir şekilde ilaç olma potansiyelini maalesef içinde taşımıyor. Evet, karamsar bir tablo oldu. Tekrar söyleyeyim, felaket tellallığı değil. Düşündüklerimi söylüyorum. Umarım bu söylediklerim bir işe yarar ve umarım bu söylediklerim doğru değildir. İyi günler.